Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemisi olan Xiaomi 11T Pro'yu detaylıca inceleyeceğiz ve bu fiyata almaya değer mi? Bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Eğer bana destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi her zaman olduğu gibi cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda önceki seri olan Mi 10T'den daha köşeli ve biraz daha geniş bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Ve de 11T Pro'nun arka kapağının köşeli değil de kıvrımlı kavisli bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim. Bunun yanında telefonumuzun kamera paketi de çok daha az bir çıkıntıya sahip. Bu da özellikle telefonu masaya koyduğumuzda telefonun sallanmamasını ve kılıfla kullanırken de kameraların daha iyi bir şekilde korunmasını sağlayacak. 11T Pro'nun ön kısmına baktığımızda yine delik çentik kamera yapısını görüyoruz. Ekranın üst ve yan çerçeveleri daha da inceltilmiş durumda. Çene kısmındaki boşluk ise Mi 11T Pro'ya göre çok daha az bir şekilde önümüze çıkıyor. Buna bağlı olarak ekran kasa oranımızda yaklaşık %85'lik bir değeri görüyoruz. Bu değerde bence gayet iyi. Tam ekran deneyimini Mi 11T Pro bize rahatlıkla veriyor. 11T Pro'nun alt kısmına baktığımızda hoparlör, Type-C şarj girişi ve sim yuvası bulunuyor. Üst kısımda ise hoparlör ve mikrofon girişine yer verilmiş. Cihazımızın malzeme yapısına değinirsek amiral gemisi bir telefona yaraşır bir şekilde karşımıza çıktığını belirteyim. Arka kapağımızda fırçalanmış metal görünümlü bir cam yüzeyi bulunurken çerçevelerimizde ise alüminyum bir malzeme yapısı kullanılmış. Telefonu elinize aldığınızda üst segment bir cihaz olduğunu rahatlıkla hissediyorsunuz. Kalınlık ve ağırlık tarafında ise 11T Pro 8.8 mm'lik kalınlığa ve 204 gramlık ağırlığa sahip. Açıkçası Mi 10T Pro'ya göre biraz daha hafifleştirilmiş olsa da yine uzun süreli kullanımlarda özellikle telefonu tek elle kullandığımızda elimizi biraz yorabiliyor. Dostlar, ben Mi 11T Pro'nun genel hatlarıyla tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Mi 10T'nin tasarım yönündeki eksiklerini gidererek gayet iyi bir iş çıkarmışlar. Mi 11T Pro'nun tasarım konusunda değineceğim son noktası 3.5 mm jack girişinin cihazımızda bulunmaması, ama yine de kablolu kulaklıklarımızı dönüştürücü ile birlikte kullanabiliriz. Şimdi 11T Pro'nun ekran kısmına geçtiğimizde 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlük sunan 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ve ekran akıcılığı noktasında 120 Hz tazeleme, buna ek olarak 480 Hz gibi oldukça yüksek bir dokunma hassasiyeti sunan bu ekranda Dolby Vision ve HDR10 Plus gibi bu fiyat bandında hiçbir cihazda görmediğimiz harika özellikler bizleri karşılıyor. Bu özellikler gündelik kullanımda bize nasıl bir fayda sağlıyor derseniz, özellikle telefondan Dolby Vision destekli video veya dizi film izlerken gerek renk başarımı olsun gerekse görsellerdeki detaylar çok daha üst seviyelere çıkıyor. Yani özellikle telefondan dizi film izlemeyi düşünüyorsanız Mi 11T Pro sunduğu görsel deneyim açısından en başarılı modellerden biri. Bunun yanında telefonumuzda AMOLED bir panel bulunduğu için Always On Display özelliğinden de, yani telefonumuzda ekran kapalı iken gelen bildirimleri de rahatlıkla görebiliyoruz. Ekranımız parlaklık konusunda da oldukça iyi bir seviyede. 1000 nite varan bir parlaklığı bize sunabiliyor. Bu parlaklık oranı ile birlikte telefonun parlaklığını %70 civarında tutsak bile özellikle yoğun güneş ışığı altında kesinlikle bize bir görme zorluğu yaşatmıyor. Yani 11T Pro'nun her türlü ortamda bize gayet net ve canlı bir görsel deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Eğer tahmin ettiğimiz gibi 7000 TL bandında bir fiyatta çıkarsa 11T Pro ekran konusunda da en başarılı modellerden biri olacak. Şimdi 11T Pro'nun bence en iddialı olduğu alana, yani donanım kısmına geçtiğimizde 11T Pro'da 5 nanometre mimarili Snapdragon 888 işlemcisini görüyoruz. İşlemcimizin teknik detaylarına değinirsek bir adet Kirio 680 mimarili ve 3 adet Cortex A78 tabanlı çekirdeklere ve son olarak da 4 adet Cortex A55 verimlilik odaklı çekirdeklere yer verilmiş. Bu Yonga setinin grafik işlemcisinde ise şu anda en güçlü işlemcilerden olan Adreno 660 bulunuyor. 11T Pro Geekbench 5'te tek çekirdekte 637, çoklu çekirdekte ise 2538 puan almayı başarıyor. Dostlar, şimdi teknik detayları bir kenara bırakıp bize kullanıcı deneyim açısından nasıl bir performans verdiğine bakarsak, Mi 11T Pro gerek menüde dolaşırken gerekse çoklu sekmeler arasında geçiş yaparken veya ard arda uygulamaları açık bıraktığımızda en ufak bir yavaşlama, performans kaybıyla kesinlikle karşılaşmıyoruz. Zaten şu anda 11T Pro'da Android tarafının en güçlü işlemcilerinden birinin kullanıldığını belirteyim. Telefonumuzun oyun performansına baktığımızda ise burada
PUBG'de 90 FPS desteğini maalesef göremiyoruz ama 60 FPS'te en ufak bir FPS drop'u yaşamadan çok akıcı güzel bir oyun deneyimi aldığımızı söyleyebilirim. Bunun yanında Call of Duty Mobile'de de yine en yüksek grafiklerde 60 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. Dostlar, ekranımızın dokunma hassasiyetinin 480 Hz olması gerçekten önemli bir detay. Çünkü bu sayede ekranımız dokunuşlarımıza çok daha tepkisel bir şekilde yanıt vererek rakiplerimizin önüne geçmemizi sağlıyor. Yani hem oyun performansı olarak hem de genel kullanımda 11T Pro bizi kesinlikle üzmeyecek. Ayrıca likit soğutma sistemi sayesinde cihazımızın 40 derecenin üstünü çok az gördüğünü söyleyebilirim. Özellikle çok fazla oyun oynamayan biriyseniz telefonun gündelik kullanımda gayet serin çalıştığını belirteyim. RAM seçeneği olarak ise cihazımızda 8 ve 12 GB'lık iki farklı RAM seçeneğinin bulunduğunu söyleyelim. Tabii ki 12 GB RAM ile gelen modelin Türkiye fiyatı yaklaşık 8000-8500 TL bandında olacağını düşünüyorum ama zaten 8 GB RAM de en az 4-5 sene boyunca sorunsuz bir şekilde götürecektir. 11T Pro'da 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama seçeneği mevcut ama maalesef cihazımızda hafıza kartı desteğimiz bulunmuyor. Şimdi donanımdan telefonumuzun kameralarına geçtiğimizde ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.75 diyafram açıklığında 7 elementli lense sahip olan ve portre ve HDR destekli oldukça kaliteli bir kamera bizleri karşılıyor. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 diyafram açıklığında ekstra geniş açı lensine yer verilmiş ve son olarak üçüncü kameramızda 5 megapiksel f2.4 makro çekim kamerası. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda özellikle ana kamerasıyla çok güzel kareler yakalayabiliyoruz. Fotoğraflarda detaylarda herhangi bir kayıp yaşamadığımızı belirteyim ve renkler de olması gerektiği gibi canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. 11T Pro'nun ultra geniş açı kamerasını açıkçası çok beğendiğimi söyleyemem ama makro kamera ve ana kamera noktasında çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum. Düşük ışık performansı da çok iyi değil ancak kötü de diyemem. Yani orta seviyede diyebilirim. Yani ışık kaynağı az olduğunda grenlenme ile karşılaşıyoruz ama loş ışıklı ortamlarda iyi fotoğraflar çekebiliyoruz. Telefonumuzun video çekim kısmında ise 8K 30 FPS'e kadar video çekim imkanını bizlere sağlıyor ama 8K'da video çekmek bence pek mantıklı değil. Zaten 8K'da cihazımızda herhangi bir OIS desteği bulundurmadığından pek iyi bir video performansı veremiyor. Fakat özellikle EIS yani dijital görüntü sabitleyicisiyle birlikte 4K 30 karede ve 1080p 60 karede gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya baktığımızda ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyaframla gelen HDR ve yapay zeka destekli bir kameraya yer verilmiş. Bu kamerayla ise EIS destekli Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Dostlar, kameralarla ilgili genel bir değerlendirme yaparsam açıkçası Mi 11T Pro 10T Pro'dan bir adım geride kalıyor diyebilirim ama buna rağmen fiyatına oranla özellikle fotoğraf çekim kalitesi noktasında iyi bir kamera performansı verdiğini belirteyim. Mi 11T Pro'nun batarya ve hızlı şarj özelliklerine bakarsak 5000 mAh'lik bir batarya ve şu ana kadar hızlı şarj konusunda gördüğümüz en iddialı değere yani 120 Watt desteğine sahip olan bu cihaz 6 dakikada %50 oranında şarj olabiliyorken 18 dakikada ise %100 oranında tam olarak şarj olabiliyor. Dostlar, bu değerlerle şu anda en hızlı şarj olabilen telefonun Mi 11T Pro olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada ekstra bir ücret ödemeden kutu içeriğimizden 120 Watt'lık şarj adaptörümüzün çıkması da en önemli detaylardan biri. 11T Pro batarya performansı olarak da bir günü yoğun kullanımlarda 2-3 saat oyun oynasanız dahi rahatlıkla çıkartabiliyor. Telefonu 120 Hz'de kullansak dahi batarya performansı açısından çok büyük bir kayıp yaşamıyoruz. Bunun en büyük sebebi adaptif yani değişken bir ekran tazeleme hızı kullanılması. Yani oyun oynarken ve uygulamaları kullanırken 120 Hz'de, video veya herhangi bir film izlerken de 30 Hz'e alarak pil tüketimini dengelemiş oluyoruz. Zaten hızlı şarj konusunda Mi 11T Pro çok başarılı olmasından dolayı batarya ile ilgili bu cihazda hiçbir sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Şimdi Mi 11T Pro'nun ses deneyimi açısından bize nasıl bir performans verdiğine baktığımızda burada Dolby Atmos destekli Harman Kardon üretimi stereo hoparlörlerle karşılaşıyoruz. Bu hoparlör sistemiyle Mi 11T Pro sesleri oldukça pürüzsüz ve berrak bir şekilde aktarabiliyor. Ses seviyesi olarak da bu hoparlörler gayet yüksek ses seviyelerine ulaşabiliyor. Dostlar, Mi 11T Pro Xiaomi tarafında son zamanlarda gördüğüm en iyi ses performansına sahip olan telefon.
Şimdi Mi 11T Pro'nun güvenlik seçeneklerine bakarsak güç tuşuna entegre parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Bu parmak izi okuyucu oldukça stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Buna ek olarak cihazımızın yüz tanıma özelliğine de sahip olduğunu söyleyelim. 11T Pro'nun kablosuz bağlantı teknolojilerine baktığımızda 5G desteğini ve Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 gibi en güncel teknolojilere de yer verildiğini görüyoruz. Yazılım konusunda nihayet Xiaomi güncelleme desteğini arttırmış durumda. Mi 11T Pro serisiyle birlikte 3 yıl ana Android güncellemesi ve 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini düzenli bir şekilde alacağını söyledi. Şu anda içinde Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzü yüklü olarak geliyor. 11T Pro arayüz performansı olarak da gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Hem menüde dolaşırken hem de uygulamalar arasında geçerken hızlı bir şekilde telefonu kullanabiliyoruz. 11T Pro suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise IP53 sertifikası ile korunuyor. Bu sayede olası su dökülmelerinde ve yağmur altında telefonu kullandığımızda bize herhangi bir problem yaşatmayacak. Dostlar, şimdi genel bir değerlendirme yaparsak Mi 11T Pro özellikle ekranın sunmuş olduğu görsel deneyim açısından ve işlemcinin hem verimli bir şekilde çalışması hem de çok yüksek performanslı olmasını ve artan yazılım güncelleme desteğini de hesaba katarsak en az 4-5 sene boyunca sorunsuz stabil bir şekilde kullanım imkanı sağlayacak. Eğer Xiaomi'de 11T Pro'yu ülkemiz için güzel bir fiyatlandırma ile 6500-7000 TL bandında getirirse gayet alınabilir, mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Peki dostlar, sizce 11T Pro nasıl olmuş? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.